Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 42 yıl boyunca Sibirya'nın tayga ormanlarında medeniyetten uzak bir yaşam süren, İkinci Dünya Savaşı'ndan bile haberi olmayan Lykov ailesinden bahsedeceğiz. Karp Lykov, devrim sonrası Bolşeviklerin din karşıtı politikaları nedeniyle zor günler yaşamaya başlar. 1936 yılında kardeşi köylerinin hemen dışında bir komünist devriyesi tarafından haksız yere öldürülür. Bu olayın ardından Karp Lykov, eşi Akolina ve 9 yaşındaki Savin, 2 yaşındaki Natalya isimli çocuklarını da yanına alarak kaçarlar. Sibirya'nın güneybatısında Erinat Nehri kenarında ıssız bir tayga bölgesine yerleşirler. Burası en yakın yerleşim yerine 250 kilometre uzaklıkta tamamen yalıtılmış bir bölgedir. Yanlarına aldıkları birkaç parça eşyaları ve tohumlarıyla yola çıkan aile, tayga ormanların içinde gidebildikleri kadar ileri gittiler. Yanlarına kıyafet dikmek için bir çıkrık bile almışlardı. Aile patates ve mantar yiyerek hayatta kaldı. Tayga ormanlarındaki yaşamlarında Karp ve Akolina'nın 2 çocukları daha oldu. 1940 yılında oğulları Dimitri ve 1943 yılında da kızları Agafya dünyaya geldi. 70'li yılların sonuna kadar Lykov ailesinin çocukları aile dışından başka bir insan ile temas kurmadılar. Dimitri ve Agafya dış dünya hakkında bildikleri her şeyi anne ve babasının kendilerine anlattığı hikayelerden öğrendiler. Lykov ailesinin sahip olduğu tek kitap dua kitapları ve İncil'di. Anne Okolina bildiği ilahiler yardımıyla çocuklara okuma ve yazma öğretti. Ucu sivriltilmiş ağaç dallarıyla kalem, hanımeli çiçeğinin suyunu ise mürekkep olarak kullandı. 1950'lerin sonlarına doğru Dimitri büyüyüp de avlanmaya başlayana kadar aile neredeyse her günü açlık sınırında geçirdi. Dimitri tuzaklar kuruyor ve avlarını dağlarda günlerce takip ediyordu. Her ne kadar Dimitri yıllar içerisinde zorlu koşullara mükemmel ayak uydursa da et hala ailenin diyetinde çok az bir yer tutuyordu. Daha sonra 1961 senesinin Haziran ayında kar yağdı. Ailenin bahçesinde yetiştirdiği tüm ürünler yok oldu. Aile üyeleri hayatta kalmak için ağaç kabuklarıyla beslendiler. Çocuklarının karnını doyurmak için kendisi hiçbir şey yemeyen anne Akolina o yıl açlıktan hayatını kaybetti. 1978 yılında Sibirya'nın taygalarında jeolojik incelemeler yapan 4 jeolog, çam ağaçları arasında bir kulübe ve ekilmiş bir arazi görürler. Bu durumu ilginç kılan, kulübenin en yakın yerleşim yerine 250 kilometre uzaklıkta olması ve hiçbir ulaşım imkanı bulunmamasıdır. Üstelik kışın bu bölgede sıcaklık eksi 40 derecelere kadar düşmekteydi. Yani kısaca burası yaşanacak bir yer değildi. Bilim insanları onlara hediyeler vermek isteseler de aile sadece tuz almayı kabul etti. Çünkü baba Karp tam 40 yıldır hiç tuz tüketmemişti. Ailenin dünyadaki gelişmelerden hiç haberi yoktu. İkinci Dünya Savaşı'nı ve insanoğlunun aya ayak bastığını bilmiyorlardı. Ailenin babasının daha sonraları en çok şaşırdığı şey şeffaf selefon paket oldu. Karp bu ürün için daha sonraları "Allah'ım bu nasıl bir şey böyle? Cam gibi ama kırılmıyor" diyerek çok şaşırdığını söylemiştir. Ailenin en küçüğü olan Dimitri ise ailenin mucidiydi. İnanılmaz ahşap işleme yöntemleri, araçları geliştirmişti. Dimitri'nin bu buluşları daha sonra Rusya'da doğada hayatta kalma okulları müfredatlarına sokulmuştur. 1981 yılının sonbaharında Lykov ailesinin 4 çocuğundan 3'ü kısa aralıklarla hayatını kaybetti. Doktorlar Natalya ve Savin'in kötü beslenme kaynaklı böbrek yetmezliği yüzünden Dimitri'nin de ziyarete gelen bilim insanlarından kaptığı zatürre sebebiyle hayatını kaybettiğine inanmaktaydılar. Lykov ailesinden sadece baba Karp ve küçük kızı Agafya hayatta kalmayı başarmışlardı. 1988'de Karp hayatını kaybeder. Ve o günden bugüne kadar Agafya tek başına yaşamaya devam etmektedir. 1999 yılında eski bir jeolog olan Yerofey Sedov, Agafya'nın kulübesinin yakınında kendisine bir kulübe inşa etmiştir. Ve 16 yıl boyunca ona bu ıssızlığın ortasında arkadaşlık yapmıştır. Yerofey 2015 yılında ölünce Agafya ormanda yine yalnız kalmıştır. Ancak bu da onun fikrini değiştirmemiş, ilerleyen yaşına rağmen modern hayata dönmeyi ısrarla reddetmiştir.